Herkese merhaba. Mikroskobik dünyada öyle bir bakteri grubu var ki, küçük olmalarına rağmen tıp dünyasının en zorlu hastalıkların arkasındaki gizli aktörler olabiliyorlar. Gram-negatif kokobasiller. Boyutları sizi sakın yanıltmasın. Gelin şimdi bu güçlü organizmaları hep birlikte daha yakından tanıyalım. Hazırsanız konunun derinliklerine dalalım. Yolculuğumuz 6 bölümden oluşacak. Önce bu bakterilerin tam olarak ne olduğunu anlayacağız. Ardından onların hayatta kalma stratejilerini, nasıl hastalık yaptıklarını ve klinikte karşımıza ne gibi tablolarla çıktıklarını tek tek inceleyeceğiz. Yani laboratuvardan hasta yatağına uzanan bütünlüklü bir hikaye bizi bekliyor. Evet, ilk olarak en temelden başlayalım. Kokobasil dediğimizde tam olarak ne anlamalıyız ve bu anlatının başrol oyuncuları olan bakteriler hangileri? Gelin onlara bir bakalım. Kokobasil terimi, bu bakterilerin şeklini aslında mükemmel bir şekilde özetliyor. Gördüğünüz gibi ne tam bir küre ne de upuzun bir çubuk. İkisinin tam ortasında oval bir formdalar. İşte bu ara form onlara inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Mesela bu oval yapıları sayesinde solunum yolumuzdaki hücrelere çok kolayca yapışıp bir zatürreye, oradan da kana karışıp menenjite sebep olabiliyorlar. Yani şekilleri adeta kaderlerini belirliyor diyebiliriz. Ve karşınızda bu anlatının ana oyuncuları Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Brucella. Bu isimleri aklınızda tutmanızda fayda var çünkü her biri çok farklı bir hastalığa neden olsa da birazdan göreceğimiz gibi hepsi ortak bir hayatta kalma stratejisi ve benzer silahlardan oluşan bir cephaneliği paylaşıyor. İkinci bölüme geçiyoruz. Şimdi bu bakterilerin biyolojik özelliklerini, hastalık yapmalarını sağlayan birer silah veya araç gibi düşüneceğiz. Onları bu kadar başarılı patojenler yapan şey tam olarak nedir? İşte cevaplar bu bölümde gizli. Bütün gram-negatif bakteriler gibi kokobasillerin de 3 katmanlı sağlam bir zırhı var. En dışta vücudumuzun anında düşman olarak tanıdığı ve çok şiddetli bir bağışıklık yanıtı başlattığı lipopolisakkarit, yani kısaca LPS bulunuyor. Hissettiğimiz ateşin ve hastalık belirtilerinin pek çoğunun sorumlusu işte tam da bu molekül. Onun altında koruyucu bir dış membran ve en içte de yapısal bütünlüğü sağlayan ince bir peptidoglikan duvarı yer alıyor. Bu zırh onları pek çok tehdide karşı koruyor. Peki bu zırhın ötesinde ne gibi savunmaları var? İşte 3 kilit strateji. Birincisi kapsüller. Mesela Haemophilus influenza'nın meşhur PRP kapsülü onu yutmaya çalışan bağışıklık hücrelerimize karşı adeta bir görünmezlik pelerini gibidir. İkincisi mukozal yüzeylere, yani solunum yolu gibi vücudumuzun giriş kapılarına yerleşmeyi çok severler. Ama en zekice olanı üçüncüsü. Brucella ve Legionella gibi bazıları bizzat bağışıklık sistemimizin askerleri olan makrofajların içinde saklanarak hayatta kalır. Şimdi geldik anlatımızın en can alıcı bölümüne. Bu bakterilerin adım adım nasıl enfeksiyona yol açtığını, yani bir hastalığı nasıl başlattığını, nasıl geliştirdiğini ve nasıl yaydığını inceleyeceğiz. Enfeksiyon sürecini 5 aşamalı bir istila planı gibi düşünebiliriz. Her şey tutunmayla başlıyor. Bakteri, özel kancalarını kullanarak solunum yolumuzdaki hücrelere yapışıyor. İkinci adımda bu savunma hattını delip dokuya giriş yapıyor. Asıl ustalıksa üçüncü adımda geliyor. Hücre içi hayatta kalma. Bağışıklık sisteminden saklanmak için kendi hücrelerimizin içine giriyorlar. Dördüncü adımda LPS silahını kullanarak kaotik bir inflamasyon başlatıyorlar. Ve son olarak bazıları kan dolaşımına sızarak tüm vücuda yayılıyor. İşte bu slide gerçekten çok ilginç. Çünkü hücre içinde hayatta kalmanın ne kadar sofistike stratejiler gerektirdiğini gösteriyor. Bakın 3 farklı bakteri ve 3 farklı dahiyane taktik. Legionella, makrofaj içinde adeta kendine özel bir oda yaratarak hücrenin imha mekanizmalarından kaçıyor. Brucella, en zorlu ve asidik ortama adapte olarak orada yaşamayı öğreniyor. Francisella ise aralarındaki en cüretkar olanı. Hapsedildiği fagozomdan kaçarak doğrudan hücrenin sitoplazmasına geçiyor ve orada özgürce çoğalıyor. Bu, mikroskobik düzeyde bir evrimsel silahlanma yarışının ta kendisi. Bu noktaya kadar hep mekanizmaları konuştuk. Şimdi ise bu mekanizmaların insan vücudunda ne gibi hastalıklara yol açtığını, yani işin klinik boyutunu ele alacağız. Bu bakterilerin ana savaş alanı genellikle solunum yolumuzdur. Haemophilus influenza özellikle çocuklarda orta kulak iltihabından,
ölümcül menenjite kadar uzanan geniş bir yelpazeden sorumlu. Bordetella pertussis isminden de anlaşıldığı gibi o meşhur boğmaca öksürüğüne neden oluyor. Legionella'nın yaptığı zatürre ise çok daha farklı. Sadece akciğerleri değil, tüm vücudu etkileyebiliyor ve kanda sodyum düşüklüğü gibi beklenmedik sistemik bulgularla karşımıza çıkabiliyor. Bir diğer önemli alt grup ise zoonozlar, yani hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar. Brucella, özellikle pastörize edilmemiş süt ürünleri veya enfekte hayvanlarla temas sonucu bulaşır ve bir yükselip bir düşen o tipik dalgalı ateş ile karakterize bruselloz hastalığına yol açar. Eğer bir kedi veya köpek tarafından ısırıldıysanız ve yara yeri çok hızlı bir şekilde şişip kızarıyorsa, akla ilk gelmesi gereken Pasteurella multoccida'dır. Francisella ise tularemiye neden olur. Tipik olarak temas yerinde bir yara ve en yakın lenf bezinde ağrılı bir şişlik yapar. Bu grupta bir de çok farklı bir alanda uzmanlaşmış bir bakteri var, Gardnerella vaginalis. Kendisi bakteriyel vajinozis'in başlıca etkenidir. Teşhisindeki en kilit bulguysa tam da bu slaytta gördüğünüz ipucu hücresi. Dikkatli bakın, epitel hücresinin yüzeyi adeta bir bakteri halısıyla kaplanmış gibi duruyor. Bu görüntü o kadar tipiktir ki bunu gördüğümüz an tanı koydurur, yani patognomoniktir. Enfeksiyonu ve neden olduğu hastalıkları anladık. Peki biz tıp uzmanları olarak bu bakterileri nasıl teşhis ediyoruz ve onlarla nasıl savaşıyoruz? Şimdi perspektifi değiştirip laboratuvar ve tedavi tarafına bakıyoruz. Bu bakterilerin en önemli özelliklerinden biri fazlasıyla seçici olmalarıdır. Yani standart laboratuvar besiyerlerinde öyle kolay kolay üremezler. Her birinin özel bir menüye ihtiyacı vardır. Mesela Haemophilus ancak ısıtılarak içindeki özel büyüme faktörleri açığa çıkarılmış kan içeren çikolatalı agarda yaşayabilir. Legionella ise toksinleri emmesi için kömür içeren özel bir BCY agar ister. Bu durum onları üretmeyi zorlaştırsa da aslında tanı için harika bir ipucudur. Çünkü bir bakteri sadece bu özel besiyerlerinde ürüyor ise kim olduğunu büyük ölçüde anlamış oluruz. Tedavide kullandığımız ana silahlar tabii ki antibiyotikler. Ancak her bakteri için doğru silahı seçmek çok önemli. Örneğin Haemophilus ve Pasteurella'da genellikle beta-laktam inhibitörlü kombinasyonlar işe yarar. Boğmacanın etkeni Bordetella için ilk tercihimiz makrolidlerdir. Brucella gibi inatçı enfeksiyonlarda ise nüksetmeyi önlemek için tetrasiklin ve rifampin gibi 2 ilacı birlikte ve uzun süre kullanmak gerekir. Bu slide tedavideki en kritik iki istisnayı özetliyor. Legionella, hücre içinde saklandığı için hücre duvarına etki eden beta-laktam grubu antibiyotikler ona ulaşamaz ve etkisiz kalır. Bu yüzden hücre içine girebilen makrolit veya fluorokinolonları kullanmak zorundayız. Brucella'da ise asıl meydan okuma tedaviden sonra hastalığın geri gelme, yani nüksetme riskinin çok yüksek olmasıdır. Bu yüzden tek ilaç asla yetmez, uzun süreli kombinasyon tedavisi şarttır. Evet, anlatımızın sonuna yaklaşıyoruz. Şimdiye kadar konuştuğumuz tüm bu detaylı bilgiyi aklınızda kalacak 4 temel ve güçlü prensipte özetleyelim. İlk ve en önemli prensip bu. Brucella, Legionella ve Francisella'nın hücre içinde yaşama yeteneği onları bağışıklık sistemimizden tamamen gizler. Bu durumda tedavisi zor, uzun süren ve vücuda yayılan hastalıklara zemin hazırlar. Unutmayın, savaş alanı kan damarlarımız değil, bizzat kendi savunma hücrelerimizin içidir. İkinci prensip, yüzey yapılarının önemi. İster Haemophilus'un zırh gibi kapsülü olsun, ister Bordetella'nın yapışkan proteinleri. Bu yapılar, enfeksiyonun ilk adımı olan tutulmayı ve bağışıklık sisteminin ilk savunma hattından kaçmayı sağlar. Bu özellikleri olmasaydı, enfeksiyon belki de hiç başlayamazdı. Üçüncü olarak, her bakterinin kendine özgü silahları, klinik tabloyu şekillendirir. Tüm grubun ortak silahı olan LPS genel bir inflamasyon yaratırken, Bordetella'nın ürettiği pertussis toksini gibi özel toksinler, boğmacanın o tipik öksürük nöbetleri gibi hastalığa özgü dramatik belirtileri ortaya çıkarır. Ve son prensip, tanı bir dedektiflik işidir. Laboratuvarda gereken özel besiyerleri kadar hastanın öyküsündeki ipuçları da kritiktir. Kedi ısırığı sonrası selülit gördüğümüzde aklımıza Pasteurella gelir. Açıklanamayan, dalgalı bir ateşle gelen hastada Brucella'dan şüpheleniriz. İşte bu ipuçları doğru tanıya giden yolu aydınlatır.
Ve böylece anlatımızın sonuna geldik. Gördüğümüz gibi bu mikroskobik organizmalar, milyonlarca yıllık evrimle geliştirdikleri o antik silahlarıyla 21. yüzyılın modern tıbbını zorlamaya devam ediyor. Bu da bize tıp ile mikroplar arasındaki evrimsel savaşın asla bitmeyeceğini çarpıcı bir şekilde hatırlatıyor. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.